Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir videoyla beraberiz. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir filmden bahsetmek istiyorum. Filmimizin adı Cyber, Rüyalar Kitabı. Bu filmde ne oluyor dostlar? İlk önce onu anlatayım. Sizlere böyle fantastik bir film, dram dolu ve fantastik bir film. Filmimiz ilk önce bir aile toplantısıyla başlıyor diyeyim. Almanya'da yaşayan çocukları Londra'ya annelerinin yanına geliyor. Üvey babalarıyla ve diğer üvey kardeşleriyle tanışan Liv adında bir kızımız var. Şimdi bu kızcağızın olaylar bu kızcağızın üzerinden dönüyor şimdi. Öyle söyleyeyim dostlar. Şimdi bu kız önemli. Bunu bir köşeye koyalım. Tabi orada bir tanışıyorlar işte. Orada gene standart işte aile yemekleri biraz onların biraz böyle kavgalı olur. İşte oradaki çocuklar birbirini tanımaya çalışıyorlar falan. Daha sonra kız uyumak için odasına gidiyor. Uykuya daldığında kardeşiyle beraber uykuya daldığında böyle farklı bir evrene açılan bir kapı buluyor. Kapının içerisinden giriyor. Daha sonra böyle çevresindeki odalara bakıyor tek tek. Sonra kendi rüyasını buluyor. Aslında rüya dediğim kabusunu. Çünkü bu kızın öz babası ölmüş. Yani kızı kurtarmak için buzun üzerindeyken buzun içerisine düşüyor ve kızını kurtarıyor ama kendisi ölüyor. Şimdi tabii durum böyle olunca kızda da biraz travmatik olaylar yaşanıyor bu konudan dolayı. Daha sonra kız diğer arkadaşları da görüyor rüyalarında. Aslında onun orada rüya olduğunu bilmiyor. Normal sanki evden çıkıp bir yere gitmiş gibi oluyor. Diğer çocukları görüyor, o kardeşini falan görüyor. Tabii bu durumda ne oluyor? Birazcık kafa karışıklığı yaratıyor orada kızca. Kız onların yanına gidiyor. Diyor ki senin burada ne işin var falan diyor çocuklar buna. Tabii durum böyle olunca kız da şaşırıyor. Yani siz diyor ne yapıyorsunuz gecenin bu vakti burada diyor. Nasıl tabii tekrardan uyanıyor. Sonra şaşırıyor, anlamıyor hani ne olduğunu. Sonra okula gidiyorlar, ders falan çalışıyorlar falan derken rüyasında gördüğü çocuklar bunun kapısına geliyor. İşte hani diyorlar işte bizimle yardım et falan. Sen rüya kitabını nereden biliyorsun muhabbetinde öyle bir tarzda muhabbet oluşuyor. Tabii kız diyor ki ben diyor rüya kitabıyla alakalı hiçbir bilgim yok. Ben diyor bilmiyorum bunları diyor. Tabii ne olacak durumda? Hani kız diyor bilmeden rüyalar alemine giriyor ve rüyasını kontrol edebiliyor. Tabii kız bunu öğrenince hemen araştırmaya başlıyor. Hani rüyanı nasıl kontrol edersin, gerçek mi rüya mı olduğunu anlayabilmen için işte parmaklarını say, şunu yap bunu yap diyen bir adam var. Onun tavsiyelerine uyuyor ve rüyaya daldığında rüyada olduğunu öyle anlıyor. Tabii işler gelişiyor, spesifik bir olaylar hani orada olaylar zinciri oluşuyor. Bunların Rüyalar Kitabı dediği kitabı kıza gösteriyorlar, oradaki şeyleri okuyorlar. İşte o Rüyalar Kitabı'nda şöyle bir muhabbet var. En çok arzuladığınız şey bir ayin yapıyorlar, en çok arzuladığınız durum oluşacak. Fakat bu ayinde bir bedel var. Bu bedelde rüyaların oluştuğu gibi, o güzel rüyaların oluştuğu gibi tam tersi de kabusların da gerçek oluyor. Şimdi ne oluyor bu sefer otomatikman? Herkesin kabusları da gerçek oluyor. En büyük korkuları da gerçek olmuş oluyor. Ve bunların olay örtüsünde diğer arkadaşları var. Bir tane daha kız var. Bu da akıl hastanesinde tabii bu onların rüyalarına giriyor. Orada bizim Liv adındaki kızı kandırıyor. Kitabın eksik parçasını bulduruyor. Daha sonra işte kızı o kabusunu yaşatması için o olaylara sokuyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani o olaylar gelişiyor. Spesifik olarak onlar gelişiyor. Birbirlerine böyle bir karışıklık oluyor tabii rüya mı gerçek mi onu anlamaya çalışıyor. Tabii kız bunu kaçırıyor derken işte o en son aylık kanlı ay. Hani kanlı ay ayininde o yakın hastanesinin kız da bizim asıl karakterimiz Liv. Bunlar bir VS'ye tutuşuyorlar işte. Tam en sonunda artık bizim karakterimiz bunun elinden o kitabı alıp parçalıyor ve yok ediyor. Yani film böyle dostlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Bayağı güzel, fantastik, biraz da dramatik de diyebilirim. Hani o kızın yaşadığı bazı travmatik olaylar var. Onları da anlatıyorlar. Az biraz da romantizm var işin içerisinde. Tabii ne kadar seversin de sevmezsin de bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet. When Hallows Evers do make your greatest wish come true.